Makineler ne zaman kendi kendilerine düşünmeyi öğrenecek? Yapay zeka ile çalışan beyinler yaratmayı amaçlayan projeleri inceliyoruz. Ünlü şifre kırıcı ve matematikçi Alan Turing 1950'de şöyle demişti. Yüzyılın sonunda kelimelerin kullanımının ve genel eğilimli kanaatin o kadar çok değişeceğine inanıyorum ki çelişkiye düşmeden düşünebilen makinelerden bahsedeceğiz. Turing zamanının ötesindeydi ama belki de sadece birkaç 10 yıl ötesindeydi. Bugün araştırma grupları ve teknoloji şirketleri bilgisayarları beyne dönüştürme hayalinin peşinde koşuyor. Bazı araştırmacılar beynin nasıl çalıştığını anlamaya ve farklı beyin işlevlerini taklit edecek yazılım bileşenlerini bir modül haline getirmeye çalışıyor. Bazıları ise elimizdeki geniş veri birikimini kullanarak istatistik bilimi ve güçlü bilgisayar sayesinde yeni bilgiler elde etmeye çalışıyor. Bazıları da milyonlarca nöronun ayrıntılı yazılım modellerini oluşturmaya ve onların tıpkı kendi beyinlerimizdeki milyarlarca nöron gibi sanal olarak birbirine bağlamaya çalışıyor. Peki bu makineler düşünüyor mu? Yapay beynin doğuşu. Yapay zeka arayışı yeni bir şey değil. İlk programlanabilir bilgisayarları yaratmadan önce bile bir gün yapay bir zihin oluşturabileceğimizi hayal ediyorduk. Nörofizyolog William Gray Walter bu fikri ilk gündeme getirenlerden biriydi. 1940 yılında beyin tarama teknolojilerinin tıp alanında kullanılmasına öncülük etti ve ayrıca bir ışığı takip ederek engellerden kaçabilen robot kaplumbağalar üretti. Tıpkı biyologların hayvanları incelediği gibi Walters da bu robot yaratıkları inceledi. 1940'ların sonlarında ilk programlanabilir bilgisayarları tasarlamakla uğraşan mühendisler doğal olarak dijital cihazların gerçek beyinlerle kıyaslıyorlardı. Programlanabilir bir bilgisayarın nasıl yapılacağına dair ilk basit açıklama matematikçi John Von Neumann yazdı. Von Neumann raporunda sık sık insan beynine atıfta bulunuyor. Bilgisayardaki organlardan ve insan sinir sistemindeki nöronları benzer şeyleri nasıl gerçekleştirebileceklerinden bahsediyordu. Hatta bilgisayarın her büyük parçasını o zamanlar keşfedilmiş olan nöron türleriyle açıklamaya çalışıyordu. Von Neumann mimarisi o zamandan beri üretilen hemen hemen her bilgisayarın temelini oluşturur. Yıllar ilerledikçe ve bilgisayarlarımızın beyin gibi davranmasını sağlayan yazılımlar yazmaya çalıştıkça biyolojik beyinlerimize inanılmaz derecede karmaşık olduğunu fark ettik. Bilgisayarlar aslında otomatik hesap makineleriydi. Bu nedenle matematik problemlerini bizden çok daha hızlı çözebilirlerdi. Oysa beyinlerimiz aynı anda çok miktarda şüpheli bilgiyi anlamlandırarak etrafımızdaki şeyler hakkında yararlı bilgileri ve ilişkileri keşfedebilen paralel anlama makineleridir. Geleneksel bilgisayarlar bu gibi işlerde son derece kötüdür. Sayılar biraz bile yanlış veya eksik olsa yanıtları tamamen yanlış çıkar. Biz insanlar kalabalık bir odada biriyle sohbet etme ve yakınlarındaki yüzlerce ses arasından o kişinin yanıtlarını seçme konusunda oldukça yetenekliyiz. Oysa bilgisayarların duyduğu tek şey gürültüdür. Beynimiz aynı anda engebeli zeminde koşarken, bir melodi mırıldanırken ve zor bir problem hakkında düşünürken binlerce kası kontrol etmekte zorlanmaz. Oysa bilgisayarlarımız bunlardan tek birini bile başarıyla yapmakta zorlanıyor. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz inanılmaz şeylere ve uzmanların süregelen tahminlerine rağmen hala akıllı yapay beyinler yapamıyoruz. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz inanılmaz şeylere rağmen hala akıllı yapay beyinler yapamıyoruz. Zorluklar. Bugün koşan robot köpekler, uçan robot kuşlar ve hatta biraz ürkütücü görünen insansı robotlar yapabiliyoruz. Ama hepsi aptal. Hiçbiri bir meyve sineğinden daha zeki değil. Hatta çoğu çok daha aptal. Bu yüzden hala camlarımızı yıkayan veya yangınlara müdahale eden güvenilir robot yardımcılarımız yok. Gerçek dünya çok karmaşık bir yer. Son 10 yıl içerisinde teknoloji harikası olarak kabul edilen sürücüsüz otomobiller bile gerçekten akıllı değil. Nerede olduğunu ve nelerden kaçınılması gerektiğini anlamak için yakın çevresinde radar taramalarına ayrıntılı haritaları ve GPS'i birleştirmek zorunda. Harita yanlışsa veya hava koşulları yüzünden radar sensörü bozulursa otomobil hemen duruyor. Küçücük bir beyni olan bir arı bile yolunu bulmakta sürücüsüz otomobillerimizden daha başarılı. Üstelik arının gidebileceği düz yollar ve konumuna kontrol edebileceği bir haritası da yok. Bilgisayar beyni yapmak muazzam bir zorluk. Çünkü denklemin çok fazla bilinmeyeni var. Max Planck Biyolojik Kibernetik Enstitüsü'nde Profesör Peter Dayan şöyle açıklıyor. Roman ve film gibi karmaşık varlıklar hakkındaki yapılandırılmış bilgilerin nöron aktivitelerinde nasıl temsil edildiğini bilmiyoruz. Başka bir ölçeği de ele alalım. Korteksteki aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya etkileşimlerin nasıl gerçekleştiğini de bilmiyoruz. Her ölçeğin kendine has çözülmemiş problemleri var. Akıllı donanımlar. Son teknoloji yapay beyinlerde biyolojik nöronların taklit etmek için çok karmaşık yazılımlar ve özel olarak tasarlanmış bilgisayarlar
bilgisayarlar kullanılıyor. Bu alandaki öncülerden biri Manchester Üniversitesi'ndeki Profesör Steve Foreman. Kendisi hem BBC mikro bilgisayarının hem de Army mikro işlemcisinin baş tasarımcısı. Foreman 10 yıldan uzun süredir vaktinin büyük bir kısmını Sputnik projesinin ayırıyor. Sputnik 1 milyar nöronu taklit etmek üzere birlikte çalışan 1 milyar işlemciden oluşan özel bir bilgisayar. Sputnik projesi Avrupa Birliği'nin desteklediği insan beyni projesi ile güçlerini birleştirdi ve Foreman'a göre gidişat iyi. 1 Nisan 2016'da 500.000 ARM çekirdekli çalışır durumda bir makinemiz vardı diyor. 2016'nın sonunda yaklaşık 800.000 çekirdeğimiz oldu. Bunu araştırmaya devam ettik ve 2018'in sonunda 1 milyon çekirdek hedefimize ulaştık. 500.000 çekirdekle en fazla 125 milyon nöron modelleyebiliyoruz. 800.000 çekirdekle ise 200 milyon nöron, 800.000 çekirdekle ise 200 milyon nöron üretebiliyoruz. Yeni yazılım güncellemeleriyle bu sayı 1 milyar nöron hedefine daha da yaklaşacak. Sputnik ve ona benzer bilgisayar mimarileri, bilgisayar mühendislerinin ve nörobilimcilerin beynimizin nasıl çalıştığını daha iyi anlamasını sağlayacak araştırma platformları olarak geliştiriliyor. Nasıl ki uçak mühendisleri uçak modellerini rüzgar tünelinde test ediyorsa, bu bilim insanları da insan beyninin çalışma şeklini daha iyi anlamak için bu bilgisayarlarda küçültülmüş ve basitleştirilmiş beyin modelleri geliştiriyor. Foreman, Sputnik ile hesaplama yapmanın temel avantajı, hesaplama kısıtlamalarını veya çok uzun çalışma sürelerine maruz kalmadan sinir ağlarının davranışlarını keşfedebilmemiz gerekiyor diyor. Platform çeşitli amaçlarla kullanılabiliyor. Örneğin fare beyni modellerinde, kortikal yüzey modellerinde, enerji verimliliği yüksek makine öğrenimi uygulamaları için derin ağları hızlandırmada kullanılıyor. 20 yıl içinde insan seviyesinde yapay zekanın birçok yönünü tasarlayabileceğimizi düşünüyorum. Yapay sinir ağları. Beynin nasıl çalıştığını anlamakta zorluk çeksek de daha basit beyin modellerinin kullanımında büyük ilerleme kaydedildi. Yapay zeka alanındaki son yenilikler yapay sinir ağları ve onun bir çeşidi olan derin öğrenme ağları gibi. Yapay zekanın öncüleri ilk sinir ağı modellerini 1940'larda elektronik devrelerden yaptı. Kısa süre sonra iki nöron birlikte ateşlendiğinde aralarındaki bağıntının güçlendiğini gösteren ilk programlar geliştirildi. Ama sonra 1980'lerde yeni ağ türleri icat edilene kadar yapay sinir ağları gündemden düştü. 1980'lerde birdenbire bu yapay nöronları birbirlerine bağlamanın yeni yolları ortaya çıktı. Bu nöronlara çok fazla veri sağlayarak ve bağıntılarını ayarlayarak onları farklı girdi türlerine ayırt edecek şekilde eğitmek mümkün hale geldi. Nesneleri ve veri kümelerini gruplar halinde sınıflandırabiliyor. Bir dizideki sonraki sayıların ne olabileceğini de tahmin edebiliyor. Beyin benzeri bu bilgisayar programları sayesinde bilgisayarlar fabrika üretim hatlarındaki hataları kontrol edebiliyor, el yazısını tanıyabiliyor ve borsadaki fiyatları tahmin edebilir hale geldi. Sonra 2006'da önemli bir atılım oldu. Araştırmacılar ağları derin katmanlar içinde organize etmeye keşfettiler. Ağları eğitmek için ciddi bir işlemci gücü ve büyük bir miktarda veri gerekiyordu. Bunlar bir araya geldiğinde araştırmacılar çok daha karmaşık görevleri öğrenebilen yapay beyinler yaratmayı başardı. Derin öğrenme sinir ağları artık fotoğraflardaki özellikleri tanıyabiliyor, konuşmaları anlayabiliyor ve hatta basit bilgisayar oyunlarını ve Go gibi masa oyunlarını oynamayı öğrenebiliyordu. Bu yaklaşımın başarısı derin öğrenme alanının hareketlendirdiği ve bu yaklaşımı kullanan birçok yapay zeka şirketinin ortaya çıkmasıydı. Mevcut yöntemlerin başarısı nedeniyle Dayan, yapay zekanın geleceği konusunda iyimser. 20 yıl içinde insan seviyesinde yapay zekanın birçok yönünü tasarlayabileceğimizi düşünüyorum diyor. Ama bu bilgimiz beyne pek benzemeyecek. Peki yapay beyni nasıl yapacağız? Daha hızlı bilgisayarlara ve Sputnik gibi yeni bilgisayar türlerine ihtiyacımız olduğu açık. Ayrıca gerçek beyinlerin nasıl çalıştığına dair çok fazla ayrıntıyı anlamamız gerekiyor. Kafatasımızın içinde saklı bazı sırları keşfedebilmek için muhtemelen onlarca yıllık nöronun araştırmaları gerekecek. 2013 dönemin ABD Başkanı Obama bu amaçla Brain'i duyurdu. Brain, nörobilim bilgisayar modellemesi ve beyinle ilgili tıbbi araştırmaları destekleyen oldukça büyük bir Amerikan araştırma programıydı. İşleri basitleştirmek. Yapay beyin yapmanın daha hızlı yolları olabilir. Bunlardan biri oldukça basitleştirilmiş nöron modelleri kullanmak. Bir diğeri de en güçlü bilgisayarlarımızın aynı anda öğrenmesini sağlamak. Bu büyük sinir ağlarını yönetmede giderek deneyim kazanmaya ve farklı ağ türlerinin farklı öğrenme türlerindeki daha iyi olduğunu keşfetmeye başladık. Bazı araştırmacılar karışıma evrimi de ekleyerek beyinlerin kendi kendilerini tasarlamalarını mümkün kılmaya çalışıyor. Ne de olsa beynimiz milyonlarca
onlarca yıllık evrimin ürünü. Bu evrim süreci yeterince uyumlu ve zeki olmayan beyin tasarımlarının elenmesine de sağlayacak. Bilim insanları genetik algoritma adı verilen özel programları kullanarak sinir ağlarını da aynı şekilde evrime tabi tutabiliyor. Bu sayede kayda değer bazı başarılar elde edildi. Sanal canlılar kendi sanal dünyalarında yüzebilecek veya koşabilecek şekilde evrim geçirdi. Robot beyinleri gerçek dünyaya yollarını bulabilecek şekilde evrildi. Ancak karışıma evrimi eklemek için gerekli hesaplama gücünü binlerce hatta milyonlarca katına çıkartmak gerekiyor. Bilgisayarlarımızın bu yaklaşıma ayak uyduracak seviyeye gelmesi 10 ila 20 yıl sürebilir. Alternatif yaklaşım ise nöronlardan tamamen vazgeçip sadece beynin işlevlerini taklit eden bir yazılım yaratmaya çalışmak. Örneğin bellek, yongaları, anıları depolamada biyolojik beyinden daha başarılı. Öyleyse neden onları kullanmayalım? Onlarca yıldır pek çok mühendisin favori yaklaşımı bu çoğu pratik yapay zeka çözümünü de bu şekilde birkaç yöntemi bir araya getirerek çalıştırıyor. Buna örnek olarak Apple'ın Siri'sini verebiliriz. Makineler sadece onlarca yıl içinde bilinç kazanacak, bunun sonuçlarını düşünmeye başlamalıyız. Çözüm arayışı. Peki yapay beyin yapmak için en doğru yaklaşım hangisi? Muhtemelen ne yapmak istediğinize bağlı. Ancak en büyük sorunlar hala çözülmüş değil. Yapay zekanın öncülerinden Profesör Owen Highland, sorunlar teknik olmaktan ziyade kavramsal diyor. Henüz ne yapacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla nasıl yapacağımıza dair çıkarımlarımız da yanlış olabilir. Beyni nöronlardan başlayarak anlamaya ve modellemeye çalışmak, mevcut bilgilerimiz göz önüne alındığında muhtemelen bir yere varamayacak. Ama yanılıyor olmayı çok isterim. Peki birkaç 10 yıl içinde yapay beyinlerimiz insan beyninin karmaşıklığına ulaşmaya başlarsa ne olacak? Alan Turing 1950'de öngördüğü gibi kendi kendilerine düşünmeye başlayacaklar mı? Holland, makineler bir gün bilinç kazanacak, üstelik bu yüzlerce değil sadece onlarca yıl içinde olacak diyor. Gezegenimizi milyonlarca bilinçli robotla paylaşmanın toplumsal sonuçlarını düşünmek yerine şunu düşünmeye başlamalıyız. Bilinç, mucizemizin fiziksel bileşenlerin belli bir düzene oturtulmasının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkabileceği kanıtlandığında bunun sonuçları ne olacak? Gizem çözüldüğü zaman bizim bilincimizin önemi ve değeri ne olacak? Dostlarım 15. videomuzun da sonuna geldik. Bu bizim beyin serimizin son videosuydu. Bu serimizle birlikte gerçekten çok güzel bir başarı elde ettik. Neredeyse bulunduğumuz abone sayısının %40'ı kadar bir abone sayımız geldi. Yeni dostlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Bundan sonraki serimizde uzayla ilgili olacak ve o biraz uzun sürecek. Onda bir 20-30 videoya kadar bir video çekeceğimizi düşünüyorum. Umarım bu tarz böyle 10-15-20 videoluk serili bir şekilde konularla ilgili sizlere belgesel tadında videolar çekmek hoşunuza gidiyordur. Uzun soluklu bir serüvende belli bir yere kadar geldik dostlar. Bundan sonra da ilerlemeye devam edeceğiz Eğitim Masası ailesi. Bir dahaki video gelene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.